İmparatorluklar, geniş topraklara hükmeden ve farklı milletleri bir araya getiren güçlü siyasi oluşumlardır. Tarih boyunca birçok imparatorluk kurulmuş ve yıkılmıştır. Kimileri kısa ömürlü olurken kimileri de yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Merhaba ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda insanlık tarihinin en uzun ömürlü imparatorluklarına göz atacağız. Portekiz İmparatorluğu, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadar uzanan, tarihteki en uzun ömürlü ve geniş coğrafi alana yayılmış sömürge imparatorluklarından biridir. Yaklaşık 584 yıllık varlığı boyunca Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya'da iz bırakarak dünya tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Portekiz İmparatorluğu'nun temelleri 15. yüzyılda Prens Henrique'in öncülüğünde keşif seferleriyle atılmıştır. Afrika kıyılarını keşfetme ve deniz ticaret yollarını kontrol etme arzusu, Portekiz'i denizcilikte öncü bir ülke haline getirmiştir. 1498'de Vasco da Gama'nın Hindistan'a deniz yoluyla ulaşması, imparatorluğun doğuya doğru genişlemesine ivme kazandırmıştır. 1500 yılında Brezilya'nın keşfi ise, imparatorluğun batıya doğru genişlemesini sağlamıştır. Portekiz İmparatorluğu, sömürgelerinden elde ettiği değerli metaller, baharatlar ve köle ticaretiyle Avrupa'da en zengin ülkelerden biri haline gelmiştir. İmparatorluk, sömürgelerinde tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ederek ekonomik kalkınmayı sağlamıştır. Portekiz kültürü ve dili de sömürgelere taşınarak Afrika, Asya ve Amerika'da kalıcı bir etki bırakmıştır. Portekiz İmparatorluğu, 19. yüzyılda sömürgelerinde başlayan bağımsızlık hareketleri sonucunda çökmeye başlamıştır. 1999 yılında Macao'nun da Çin'e devredilmesiyle Portekiz'in sömürgeci geçmişi sona ermiştir. Portekiz İmparatorluğu, tarihteki ilk küresel imparatorluktur. Portekizce, dünyada en çok konuşulan 6. dildir. Brezilya, Angola, Mozambik ve diğer birçok ülkenin resmi dilidir. Zirveye ulaştığı dönemde 3 kıtaya yayılan ve bünyesinde çok çeşitli kültürleri, dinleri ve dilleri barındıran Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinde 623 yıl boyunca hüküm sürmüştür. 1299'da Osman Gazi tarafından kurulan bu imparatorluk, Bizans İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle ortaya çıkan bir beylikten kudretli bir imparatorluğa dönüşmeyi başarmıştır. 1453 yılında gerçekleştirilen İstanbul'un fethi, Osmanlı'nın yükselişinin dönüm noktası olmuştur. Bu fetihle birlikte imparatorluk, Doğu Roma'nın mirasını devralmış ve Avrupa'da önemli bir güç haline gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde altın çağını yaşayan Osmanlı, 3 kıtada hakimiyet kurmuştur. Ancak 18. yüzyıldan itibaren imparatorluk gerilemeye başlamıştır. Avrupa'daki güç dengesinin değişmesi, teknolojik geri kalmışlık ve reformların yetersizliği gibi nedenler Osmanlı'nın zayıflamasına yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na girişi ve bu savaştan yenik çıkması imparatorluğun sonunu hazırlamıştır. 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir. 629 yıl yaşamış olan Khmer İmparatorluğu, 802 yılında 2. Jayavarman tarafından kurulmuştur. Kısa sürede bölgedeki en güçlü devletlerden biri haline gelmiştir. İmparatorluk, 12. yüzyılda 2. Suryavarman ve 7. Jayavarman döneminde zirveye ulaşmıştır. Bu dönemde Angkor Wat ve Angkor Thom gibi görkemli tapınak kompleksleri inşa edilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren imparatorluk zayıflamaya başlamıştır. Bu durum, bölgedeki diğer devletlerin güçlenmesi, iç savaşlar ve doğal afetler gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanmaktadır. 1431 yılında Ayutthaya Krallığı'nın saldırısı sonucunda imparatorluk yıkılmıştır. Khmer İmparatorluğu zengin bir kültüre sahipti. Hinduizm ve Budizm dinleri imparatorluk üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Bu dinlerin etkisi, tapınak mimarisi, heykeller ve sanat eserlerinde görülebilmektedir. Khmerler, su işleri konusunda da oldukça gelişmişlerdi. Pirinç tarımı için sulama kanalları ve barajlar inşa ettiler. Bu sayede nüfusun artmasına ve imparatorluğun zenginleşmesine katkıda bulundular. Etiyopya İmparatorluğu, Afrika'nın en gizemli ve büyüleyici tarihi oluşumlarından biridir.
1270'te Solomon Hanedanlığı'nın Zagwe Hanedanlığı'nı devirmesiyle başlayan ve 799 yıl boyunca kesintisiz hüküm süren bu imparatorluk, Avrupalı güçlerin kıtadaki hakimiyetine karşı direnen tek Afrika devletidir. Ancak 19. yüzyılın sonlarında İtalya'nın sömürgeci emelleri imparatorluğun çöküşüne yol açtı. 1890'larda başlayan savaşta Etiyopya ilk işgal girişimini püskürtmeyi başardı. Fakat 1935'te Benito Mussolini önderliğindeki İtalya daha büyük bir güçle tekrar saldırdı. Yaklaşık 7 ay süren savaşın ardından Etiyopya, 1941 yılına kadar İtalya'nın sömürgesi oldu. Etiyopya İmparatorluğu'nun diğer Afrika imparatorluklarından farklı bir özelliği, kaynaklarını aşırı tüketmemesi ve sınırlarını sürekli genişletmeye çalışmamasıydı. Aksine, güçlü ülkelerin gözünü diktiği zengin kaynaklara sahipti. İç savaşlar imparatorluğu zayıflatmış olsa da, asıl çöküşüne yol açan İtalya'nın sömürgeci arzusu oldu. Kanem İmparatorluğu, 700 yılında kurulmuş ve 1380 yılına kadar 680 yıl varlığını sürdürmüş, günümüzdeki Çad, Libya ve Nijer'i kapsayan geniş bir imparatorluktur. Bu imparatorluk ve insanları hakkında bilgimiz oldukça sınırlıdır. Sahip olduğumuz bilginin büyük kısmı 1851 yılında keşfedilen Girgam adlı metinden gelmektedir. Girgam metnine göre, Kanem İmparatorluğu'nun ilk başkenti Encimi şehriydi ve Zagava halkı tarafından kurulmuştur. İmparatorluk tarihi boyunca iki farklı hanedanlık, Duguwa ve Sayfawa, yönetimi ele geçirmiştir. Sayfawa hanedanlığı, İslam'ı imparatorluğa tanıtan ve yaymak için çaba gösteren hanedanlık olarak bilinmektedir. Metinden ayrıca, imparatorluğun genişlemeci bir politika izlediği ve kralın çevresindeki kabilelere karşı cihat ilan ettiği de anlaşılmaktadır. Bu cihatlar, imparatorluğun sınırlarını genişletmek için kullanılan bir araç olarak görülmektedir. Kanem İmparatorluğu'nda ilginç bir askeri sistem mevcuttu. Bu sistemde askerler fethettikleri topraklarla ödüllendiriliyor ve askeri rütbeler babadan oğula geçiyordu. Bu sistem bir yandan imparatorluğun genişlemesine katkıda bulunurken diğer yandan da iç savaşlara ve bölünmelere yol açmıştır. 1376 yılında Bulala işgalcileri Encimi'yi ele geçirerek imparatorluğun başkentini kontrol altına almışlardır. Bu olay, Kanem İmparatorluğu'nun zayıflamasına ve çökmesine neden olmuştur. Kutsal Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun mirasını taşıyan ve Roma Katolik Kilisesi'ne karşı bir denge unsuru olarak görülen tarihi bir oluşumdur. 962'den 1806'ya kadar 844 yıl varlığını sürdüren imparatorluk, günümüz Orta Avrupa'sının büyük bir kısmını, özellikle de Almanya'yı kapsıyordu. Kutsal Roma İmparatorluğu, Almanya temelinde olsa da aslında bir devletçikler bütünüdür. Daha doğrusu, imparatorluk toprakları tek bir hanedanın malı değildi. Ülke toprakları birçok federal hanedanlık tarafından yönetiliyordu. İmparatorluk, 1. Otto'nun Almanya kralı ilan edilmesiyle başladı. 1. Otto, ilerleyen yıllarda Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olarak taç giyecektir. İmparatorluk, imparator seçmenler tarafından seçilen bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Seçilen imparator, Roma'daki Papa tarafından taçlandırılıyordu. Kutsal Roma İmparatorluğu, 16. yüzyılda 30 Yıl Savaşı'nın yıkıcı etkisiyle sarsıldı. Bu savaştan sonra imparatorluk parçalanmaya başladı ve birçok krallık bağımsızlık için mücadele etti. 1806'da Napolyon Bonaparte, son Kutsal Roma İmparatoru, II. Francis'i tahttan indirdi ve bölgeyi Ren Konfederasyonu olarak yeniden düzenledi. Silla İmparatorluğu, 992 yıl hüküm sürmüştür. Milattan önce 57 yılında Kinpark Hyokgeose tarafından kurulmuş ve milattan sonra 935 yılına kadar varlığını sürdürmüş bir krallıktır. İmparatorluk, günümüz Kuzey ve Güney Kore'sini kapsayan geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Kuruluşundan sonra Silla İmparatorluğu, Park Hyokgeose'nin liderliğinde sürekli büyümüş ve Kore Yarımadası'ndaki birçok krallığı fethederek monarşik bir yapıya dönüşmüştür. 7. yüzyılda ise Çin Tang Hanedanlığı ve Silla İmparatorluğu, Goryeo Kuzey Krallığı'nın kontrolü için savaşmış ve Silla bu savaştan galip gelmiştir. Ancak yüzyıllar boyunca süren iç savaşlar, imparatorluğu zayıflatmış ve soylu aileler ile fethedilen krallıklar arasındaki çekişmeler, imparatorluğun çökmesine yol açmıştır.
Venedik Cumhuriyeti 697'den 1797'ye kadar tam 1100 sene boyunca Avrupa ve Akdeniz'de hüküm süren bir denizcilik gücüydü. Gücünü devasa deniz filosundan alan Cumhuriyet, bu sayede Kıbrıs ve Girit gibi önemli şehirleri fethetmeyi başardı. Paolo Lucio Anafesto'nun dük ilan edilmesiyle kurulan Cumhuriyet, yıllar boyunca birçok önemli değişikliğe uğrasa da sürekli bir genişleme politikası izledi. Hatta birçok imparatorluğun aksine Osmanlı İmparatorluğu ile de savaştı. Ancak Venedik Cumhuriyeti savunma açısından zayıftı. Bu durum, Piemonte bölgesi ve imparatorluğun birçok yerinin Fransızların kontrolüne geçmesine neden oldu. Napolyon'un 1797 yılında verdiği ultimatom ile Doge Ludovico Mani'nin teslim olmasına ve Venedik'in Napolyon'un yönetimine girmesine yol açtı. Venedik Cumhuriyeti'nin çöküşüne yol açan en önemli etken, başkentini düzgün bir şekilde koruyamayacak kadar büyük bir imparatorluk olmasıydı. Diğer imparatorluklardan farklı olarak, yıkılışına iç savaş değil, komşularıyla savaşması neden oldu. Kuş Krallığı, milattan önce 785'te kurulmuş ve milattan sonra 350'ye kadar 1135 yıl varlığını sürdürmüş, günümüz Sudan sınırları içerisinde yer alan bir krallıktır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, monarşik bir yönetim şekliyle idare edildiği ve ekonomisinin büyük ölçüde demir ve altın ticaretine dayandığı bilinmektedir. Bazı kanıtlar, krallığın çöl kabileleri tarafından saldırıya uğradığını ve bu saldırıların krallığın çöküşüne yol açtığını göstermektedir. Fakat bazı akademisyenler farklı bir teori öne sürmektedir. Bu teoriye göre, bölgenin demir ekonomisi üzerindeki aşırı bağımlılığı, ormansızlaşmaya yol açmış ve yakacak kereste kaynakları tükendiğinde halk dağılmaya zorlanmıştır. Diğer imparatorlukların aksine, Kuş Krallığı'nın kendi halkını veya komşu ülkeleri sömürmemesi dikkat çekicidir. Bu durum, imparatorluğun çöküşüne katkıda bulunmuş olabilir. Ormansızlaşma teorisi, Kuş Krallığı'nın kendi topraklarını yok ederek çökmesine neden olduğunu savunmaktadır. Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu, en uzun ömürlü imparatorluklar listemizin başında yer alıyor. Milattan önce 27'de kurulan ve milattan sonra 1453'te yıkılan Roma İmparatorluğu, 1480 yıllık muazzam bir süre boyunca hüküm sürmüştür. İmparatorluğun toprakları, günümüz İtalya'sını ve Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmını kaplıyordu. Roma İmparatorluğu, sadece tarihi açıdan en ünlü değil, aynı zamanda en uzun süreli bir imparatorluk olarak da öne çıkmaktadır. Bu uzun soluklu başarının arkasında yatan önemli bir etken, İmparator Diokletian'ın 3. yüzyılda uygulamaya koyduğu reformlardır. Diokletian, imparatorluğu ikiye bölerek, otoriteyi sağlamlaştırmayı ve genişleyen doğu sınırlarının getirdiği stresi hafifletmeyi amaçlamıştır. Batı Roma İmparatorluğu, milattan sonra 476'da Cermen isyanları sonucu Romulus Augustus'un tahttan indirilmesiyle dağılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise 476'dan sonra da varlığını sürdürerek zenginleşmeye devam etmiştir ve tarihçiler tarafından Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 1341 ile 1347 yılları arasında Bizans'ta yaşanan iç savaş, imparatorluğu zayıflatan önemli bir faktördür. Veba salgını ve artan sosyal çalkantılar imparatorluğu daha da zayıflatmıştır. Sonunda 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle Bizans İmparatorluğu ve dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun sonu gelmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlere tarihte iz bırakmış en uzun ömürlü imparatorluklardan bahsettik. Gördüğünüz gibi her bir imparatorluğun kendine özgü bir hikayesi ve mirası var. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup çanı açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.